Ben Bolt, Umut Sadi. Bolt benim grafiti camiasındaki adım. Ben Rez, grafiti sanatçısıyım. Ben Blok. Bizim orada yapan abiler falan vardı. Aynı yaşıtım olan çocuklar da vardı. Onlardan gördüm, esinlendim. Ben de başladım. Bu arada 2005'te başladım. 2005'in sonlarına doğru. 2007 yılında grafitiyle tanıştım. İzlediğim filmlerde aslında gördüm. Oradaki çizimleri, stillerini kasmaya çalıştım. Esinlendiğim, kopyaladığım çizimler oldu. Duvarlara da yansıtmaya çalıştım. Blok mahlasımı buldum. Sokaklardaki ismim Blok. Grafitiye çoğu kişi gibi sokakta başladım. Sokakta görerek. Kendimde benimsedim. Bunu da sokakta gördüm. Sokaktaki insanlarda yaptığı grafitilerde farklı tarzlardaki renklerde gördüm. Ve bu çok hoşuma gitti. Ben de neden yapamayayım dedim. Sanatımı bu yönde ilerletmeye devam ettim. 10 yaşında başladım. 5'e gidiyordum. Dışarıda gördüğüm ve şu anda hala arkadaş olduğum arkadaşımla tanıştım. O benden birkaç yaş büyük ve usta çırak ilişkisiyle ilerleyen bir iş olduğu için biz de bildiğimiz her şeyi bir alt jenerasyonumuza anlatarak ve birlikte gelişerek bu sanatı icra ediyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Bence grafiti bir yaşam tarzı, yaşam stili, bir var olma çabası. Dünyada, sokakta, herhangi bir yerde geçtiğimiz herhangi bir yerde bulunma, olma çabası. Ben grafitiye çok küçük yaşlarda başladım. Duvarlarda ilk tagleri gördüğümde dedim ki bu benim olayım, bir şekilde ben bu olayın içerisinde var olmalıyım dedim. Benim için grafiti tamamen var olma savaşı. Grafiti aslında nesilden nesile geçen bir süreç gibi. Kim arkasındaki kişiden ya da kim büyüğünden neler alabiliyorsa onu o bayrak taşımak gibi düşünebilirsiniz. Ben mesela bayrağı aldım, bayrağı taşıyorum. Bir sonraki jenerasyona vereceğim. O da başka jenerasyona verip bu kültürü daha etkili bir şekilde devam ettirmeye çalışacak. Aslında bütün olay bu. Hem kültürü yaşamak hem de kendini açığa vurmak. Aslında insanların Türkiye çapında bakış açısını değiştirmeye çalışıyorum grafiti kültürüne karşı. Boyayıp göstermek istiyoruz. Bunu da Güneydoğu'da yaymak istiyordum. 10 yıldır da Mardin'de yaşıyorum ve orada grafiti kültürünü yaymaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama başarıyoruz herhalde. Sistemi değiştirmek istiyorum aslında grafiti kültüründeki. Yani kafama esti, bir anda kalktım oraya, Mardin'e gittim. Yani ben bu sanatı doğuda yayacağım dedim. Araba. Gel. Dur. Beyler gel. Var mısın? Bekle. Vandalyalı beni pek ilgilendiren bir kısmı değil. Evet, çocukken çok dediğim gibi eğlenceliydi o zaman, 10 yaşında çocuğum. Sağa sola işte bir şeyler yazıyorum, aykırıyım, işte bir mahalledeki teyze camdan bağırıyor. Ben sanki beni GTA'da 5 yıldızda polis arıyormuş gibi koşuyordum ve o sırada bana heyecanlı geliyordu. Zaten o tutku beni buralara getirdi, bu sanatın içinde olmamı sağladı. Bu işin vandal yanında oldum çünkü başlama sebeplerinden bir tanesi vandallık. Yani aslında vandallık demeyeyim, sokakta yapılan bu kültürü yaşatmak adına insanların yaptığı bir olay. Evet, vandal tarafında yaptım tabii. Zaten bu kültür, yani bu grafiti kültürü vandallıktan başladı, illegalden başladı. Kültürü oradan geliyor. İllegal çizimler yaptık, illegal grafitiler yaptık tabii ki. Kendimizi öyle geliştirdik zaten. Sokakları boyayarak, trenleri boyayarak. Direkt sol tarafa doğru yatıyoruz.
vandal boyutundayım diyebiliriz. Tatsız olaylar yaşadık daha önceden. Bu olaylarla alakalı biraz başımız ağrıdı. İnsanlara göre sözde vandallık olabiliyor ama ben bunun vandallık olduğunu düşünmüyorum. Ama kesinlikle illegal tarafındayım grafitinin. Grafiti olan grafiti yapıyorsanız, gerçekten illegal grafiti boyuyorsanız bu bir ego savaşıdır. Kendi adınızı daha çok nereye yazarsanız, daha çok ne kadar gösterirseniz bu odur. Yani daha ne kadar üste çıkabilirseniz o kadar üste çıkmanız lazım aslında. Bir sokakta ne kadar taginiz varsa bu bir ego savaştır ve egonuzu ortaya koymaya çalışırsınız. Grafiti bir şey budur. Şöyle, grafitiye aslında sanat olarak her zaman baktık ve bakmalıyız. Çünkü grafitinin ruhunda aslında o renk cümbüşünün verdiği haz var. Yani kim ne yapmak istiyorsa, içindeki stil olsun, çizgiler olsun, görünüş olsun, kim buradan ne almak istiyorsa onu daha etkili biçimde yansıtabiliyor. Aslında sanat olmasının sebeplerinden bir tanesi yapan kişinin bundan ne hissettiği, ne olarak yaptığı, ne biçimde yaptığı ve nerede yaptığı. Bu çok önemli. Yani artık sanat tarihi derslerinde de gösterilmeye başlandığını biliyorum. Ama o zaman grafitinin ilk isimlerinden bahsediyorlardı mesela sanat tarihi derslerinde. Şimdi o kadar gelişti ki belki onlar bile yani klasik sanattan bahseder gibi, eski bir şeyden bahsediyormuş gibi geldi bana mesela hocalarım. Grafiti işte Banksy'den bahsediyor. Tamam, Banksy evet büyük bir sanatçı ama yani o bile eskidir. Üniversite mezunuyum. Üniversiteye okula hiçbir zaman severek gitmedim. Ve hep böyle sınıfta işte ders esnasında kendimi bir şeyler karalarken buluyordu ve şu an dövme sanatçısıyım aynı zamanda. Hayatımı buradan kazanıyorum. Ama bunların en fazla ön ayak olan grafiti oldu. O yüzden grafiti benim hayatımda çok büyük bir parça. Sıkıcı hayatlarına giderken bir yerde renk gördüklerinde gri duvar yerine bir renk görüyor ve bu aslında beni zaten yeterince tatmin ediyor. Veya bazen bakıyorum bir işimin önünde bir insan fotoğraf çekiliyor. Diyorum tam benim kim olduğum önemli değil. Kimin ne yaptığı da önemli değil. Ama o beni yeterince tatmin eden bir süreç. Tatmin eden bir görüntü. Özellikle de otobüs duraklarına hedef alıyorum. Çünkü insanları en çok orada sıkılırken ve işine giderken, sabah erken kalkmışken, işten dönerken yorgun görüyorum. O yüzden oraya daha çok kısa ömürlü de olsa mesajlar bırakıp insanları bir şekilde kendini sorgulatmayı düşünüyorum. En son yaptığım iş bir nükleer santral boyamıştım. Çok zorluydu benim için. Çünkü prosedür ve grafitinin birleşmesi çok apayrı bir noktaya götürüyor işi. Grafitinin yapım yerleri genelde hiç böyle bir yerler olmadığı için beni çok etkilemişti. Yani oradaki zorluğu hissetmiştim. Ve bir an önce de bitsin ve gitsin istemiştim. Boyadığımın ilginç yer tabii kültürün doğası olarak bir ulaşım aracı. Hepimizin de tahmin edebileceği gibi. Çünkü çok fazla insan kullanıyor. Aslında hedef aldığımızın sebebi bütün şehri dolaşması, bütün şehri görmesi bu toplu taşıma. Yani bir duvara yaptığında bir şekilde kalıyor o duvar, orada kalıyor ama bu öyle bir şey değil. Bir yere boyuyorsun ve o bütün şehri geziyor ve ben adımı görebiliyor benim yani aslında. Dediğim gibi gene benim için kapı olarak var olmaya ve ben buradayım diyebilmeye çıkıyor aslında. O yüzden en ilginci o diyebilirim. Onun dışında bir sürü rooftoplar oluyor bazen. Biraz yukarıda böyle çatı katı gibi yerler. Oralarda tabii biraz sıkıntılı oluyor çıkması etmesi falan ama oralarda ilginç diyebiliriz bence. Bir gün kapı çaldı, tebligat geldi. İfadeye çağırıyorlarmış. Gittim. Ne olduğunu da anlamadım o anda. İşte polis memuru arkadaşımız dedi ki Marmaray'da parmak izin çıkmış. Dedim ki yani nasıl yani Marmaray'da herkes tutunuyor, değiyor bir yerlere çıkmış olabilir. Olamaz mı yani? Bir suç mu işlenmiş? Yani üstüme kalmasın yani. Bir korktum. Yok ya dedi öyle bir şey değil. Nasıl işte okudu o da dedi ki ya burası dedi Amerika mı kardeşim ya dedi. Bu ne falan oldu böyle. Ne oldu ki dedim. Bulunan delillere baktı böyle bir. O da bir kekeledi şey yaptı. Sonradan işte saydı işte yok bir çift ayakkabı, işte sırt çantası bilmem ne bir şeyler sayıyor böyle. Yani dedim işte grafiti yapıyorlarmış dedi trene. Kaçmışlar, spreyleri bırakmışlar, parmak izlerini bulmuşlar oradan. İşte sen çıkmışsın. İyi de ben hani vandal bir grafitici değilim. Yani sanatçı çünkü bilinir, görünür sanatçı olmak istiyorsanız yüzünüzü kapatmazsınız, isminiz belli olmaz falan. Yani beni böyle bir şeyle zan altında bıraktılar. Bu şekilde bir suçlamada bulundular. Ben de gittim ifademi verdim. Dedim ki ben sanatçıyım. Ben sürekli spreylere dokunabiliyorum. Yani mesela bu rengi beğenmedim. Standa geri koydum.
Sonra başka bir çocuk geldi ve dedi ki abi boya lazım veya başka bir arkadaş. Veya ben bunu satın alırkenki dükkanda renklere baktım, koydum. Orada parmak izim kalırsa ne olacak? Yani böyle saçma bir olay başıma geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey bu boya mı attık lan içeride bir sürü? Belediyelerle çalışıyoruz aslında. Grafiti festivalleri düzenlemeye çalışıyoruz. Writer'ların önünü açıyor bu grafiti festivalleri. Kendilerini özgürce ifade etme imkanı sağlıyor çünkü. Hani bu işe grafiti festivallerini daha da büyütmeye çalışıyoruz. Bakalım Türkiye çapında her şehirde yapmaya çalışacağız. Büyüdüğüm ülkenin diğer ülkelerle arasındaki en büyük fark sanata bakış açısı diyebilirim. Çünkü çoğu ülkede grafiticilerin bazılarına seve seve sponsor olabiliyorken bazı kurumlar veya markalar veya devlet sanatçısı ilan edilebiliyorlar. Gel gelelim bizim ülkemizde grafiti dediğin zaman reklamcı olduğunu düşünen var, siyasi yazılar yazdığını düşünen var, sadece duvar resmi yaptığını düşünen var. Anlatabilmek için bayağı bir enerji sarf etmek gerekiyor. Grafiti nedir? İnsanlarımız önce sanatı bilmesi gerekiyor, anlaması gerekiyor. Tabii ki bilen insan bir sürü var. Ama bilmeyen de bir o kadar çok olduğu için çoğu zaman işimiz zorlaşıyor. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Çoğu zaman yaptığımız işler güzel olduğu için insanlar iş bittikten sonra, tırnak içinde iş bittikten sonra ya ne güzel oldu ya, can geldi, renk geldi falan diyorlar. En azından bu şekilde insanlara sevdirebiliyoruz. Straight symphony with chords in the cracks. Hope song beats while the system march backs. Colors in the night, city dreams attack. Graffiti tales, our legacy can lack. Brick jungle, shadows in the swarm. Vivid traps trying to keep us from the norm. But energy from roots, we ain't lukewarm. Rhymes electrify, we transform. Bu işten 5-6 yıldır para kazanıyorum. Yani doğru dürüst anlamda. Sanatımı yayarak. Onun öncesinde yaşadığım bir ton zorluklar oldu. Aslında buna para olarak çıkmadım yola. Ticari anlamda zaten burada bir para kaygısı yaşıyor. Sanatçı da olsa zaten genelde sanatçılar yaşıyor bunu. Hayatımı bu işten kazanıyorum şu an. Hem grafiti hem tasarım, grafik dizayn, animasyon, çizim, kendi branşımdan herhangi bir işle ve grafitiyle. Zaten çok benzer ve birbirini besleyen iki sanat dalı olduğunu düşünüyorum. Street art ve mural art olarak Türkiye çapında iş olarak yapıyorum grafitiyi. Arada hobi olarak sokakları boyuyorum. Genelde %90 olarak şu anda ticari olarak çalışıyorum grafiti kültüründe. Grafiti başarı açlığı yaratıyor bende. Yani ne iş yaparsam yapayım onun devamında hep böyle bir onun arkasından gittiğimde, peşini takip ettiğimde beni daha çok cezbediyor aslında. Bu beni alıyor. Başarıya açım ve bunu sağlamak hoşuma gidiyor. Motivasyonum tamamen hip hop müzik. Hip hop müziği duyunca zaten boyama şevkim daha çok artıyor. Zaten içimde var boyama şevki sürekli. City wall, bright and bold. Stories told through colors old. Spray paints on great bricks. Dreams and tags and quick flicks. Concrete jungles come alive. Buradan sesimi duyan grafiticilere, kardeşlerime, arkadaşlarıma, abilerime ya da ablalarıma şunu söylemek istiyorum. Bu yolda emin adımlarla ilerlemek lazım. Bunu severek yapmak lazım. Burada iş kimliği falan olmaması lazım. Burada sadece sanatçı ruhunuzu ya da ne istediğinize bağlı. Buradan ne verebiliyorsan onu alabiliyorsun. Sokaklarda yapmak, bunu iş olarak yapmak hepsi bir yana. Burada sizin ne yansıtmak istediğiniz. Ne veriyorsunuz sanat anlamında ya da kültür anlamında? Bu işin Türkiye'de daha üst noktalara, daha globalleşerek, daha vizyonlu adımlarla çok apayrı noktalara gidebilir. Bunu sağlayacak kişiler de ben ve benim gibileri. İnanan kişilere sesleniyorum. Herkesin bu sanatı yaşayarak yapmasını diliyorum, istiyorum. Verdiği sanatsal buhranlar bile beni daha ileri götürüyor. Daha başarılı olmamı sağlıyor. Neden? Çünkü bu işi ticari boyutta yapıyorum. Kendi atölyemde bu işi icra etmeye çalışıyorum. Bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Tek derdim bu aslında. Yapmak istediğim şey insanları sanatla buluşturmak, renklerle buluşturmak, çizgilerle buluşturmak. Resimdeki bütün olay sanatçının sana ne hissettirdiği, ruhunda ne verdiği. Kağıda yaptın, o sana yetmeyecek. Bir süre sonra duvara yapmak isteyeceksin. O da yetmeyecek, daha büyük yapmak isteyeceksin. Ve bu şekilde ilerliyor. O zaman büyük grafitiler, o zaman büyük işler, sanat eserleri ortaya çıkıyor. Ve devamlı sabit bir fikrin değil de sürekli yeniliğe açık olmanızı öneririm.
Bu işe başlayanlar için grafitiyi asla bırakmasınlar. Stillerini iyi kassınlar. Ara vermesinler. Bir dönem oluyor aslında o grafitide. Bırakma ve bıkma aşaması oluyor. O leveli atlamaları lazım. O leveli atladıktan sonra gerisi tamamen kendiliğinden geliyor. Sadece orayı atlamaları lazım. Orada terk etmemeleri lazım. Grafiti her zaman onların yanında oluyor zaten. İnançla kalın, grafitiyle kalın.